Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Şehir 17'ye ulaştığında Combine'ın sıkı denetimi altında bir atmosferle karşılaştı. Black Mesa faciasının üzerinden tam 20 yıl geçmişti ve dünya Dr. Wallace Breen liderliğindeki Combine'ın hükmettiği bir yer haline gelmişti. Ben Gordon Freeman. Bir şekilde şehir 17 tren istasyonuna gönderilmişti. Ancak bu sadece benim için bir başlangıçtı. Gizli bir odaya götürüldüğümde Barney adında bir gizli yeraltı direnişçilerinden biriyle karşılaştım. Onu Black Mesa'dan tanıyordum ve beni tanıdığını, takip etmemi söyledi. Yolda Alex adında bir kızla buluşup bana yol göstereceğini söyledi ve gizli bir kapıdan beni saldı. Gizli tünellerden ve farklı yollardan geçtikten sonra adi askerler tarafından zorlandım ve direnişçilerin evinde sis bombasına maruz kaldım. Kendime geldiğimde şirin suratlı bir kız güzel bir gülümsemeyle bana doğruldu ve "Sen sanırım Gordon Freeman'sın" dedi. Combine'ın zorlu baskısına karşı direnç göstermek adına Alice Vance ve Dr. Cleaner'ın öncülüğünde yeraltı direnişiyle tanıştım. Alex tam bir güç abidesiydi. Dr. Cleaner, Hay suitimde önemli bir güncelleme yapmış, bana bir hızlanma sistemi eklemişti. Kısa bir konuşmanın ardından Alex ile birlikte Combine'ın takibi altında zorlu bir yolculuğa çıktık. Artık bu kaçınılmaz bir yolculuktu. Alex'in zekası ve becerileri sayesinde Combine güçleriyle baş etmeyi başardık. Yeraltı direnişine katıldıktan sonra Ellie Vance'ın bulunduğu Black Mesa East'e ulaşma çabalarımız başladı. Ellie Vance, Alex'in babasıydı. İlk Alex'i ışınladık ve hiçbir sorun çıkmadı. Sıra bana geldiğinde ışınlanma makinesinin bir yerinde o ufak yaratık çıka geldi ve hata meydana geldi. Kendimi başka bir yerde bulmuştum. Tek başına ilerlemeye devam ettim. Askerlerle çatışmalarım çok yoğun geçmişti ve gizli yerlerden geçerken radyolarda Alex'in sesini duyuyordum. Direnişçilere Gordon Freeman'a ilerlemesi için bir bot ayarlayın gibisinden bir çağrıda bulunuyordu. Direnişten birinin yardımıyla aldığım botla tehlikeli kanalizasyonlardan ilerledim ve askerlerle giriştiğim yoğun çatışmalar sonrasında gerçekten çok yorgun düşmüştüm. Sonunda Ellie'nin karargahına ulaşmıştım. Kapıda Dr. Mosman ile ilk kez orada tanışmıştım. Laboratuvarda biraz dinlendikten sonra Alex beni aldı ve eğitim sahasına doğru yol aldı. Makineden yaratılmış yapay zekaya sahip Doc aniden çıka gelmişti ve sanırım bana ısınmıştı. Onunla başladık oyunlar oynamaya. Alex bana verdiği yerçekim silahını aldım ve bu silah gerçekten hoşuma gitmişti. Eğitim sahasında Doc, ben ve Alex güzel vakit geçirirken ani bir saldırıyla neye uğradığımızı şaşırmıştık. Alex ile laboratuvara dönerken bir çöküntü oluştu ve Alex ile yollarımız ayrıldı. Ben Doc'la birlikte kalmıştım.
beni doğru yola sokup sokmayacağını bilmeden ilerlemeye devam ettim. Ve bana yolu açtıktan sonra onu orada bırakıp yine kendimle baş başa kalmıştım. Ravenholm adlı ürkütücü bir yerde kendimi bulmuştum. Bu yer headcrab yaratıklarıyla dolu korkunç bir kasabaydı. Yani zombi desek daha doğru olabilir sanırım. Her taraf bunlarla doluydu. Hele koşan zombiler tam bir baş belası. Papaz Grigo'nun yardımıyla Ravenholm'dan çıkış yolunu buldum ve macerama devam ettim. Madenlerden geçip tamamen gün yüzüne çıktığımda Combine askerleriyle çalışmaya başladım. Direnişçilerden Alex'in babası Ellie'yi esir aldıklarını öğrendiğimde üzüntüm ve öfkem daha da artmıştı. Bu zorlu anlar Combine'ın insafsız kontrolü altındaki bir dünyada direnişin ve umudun ne kadar önemli olduğunu bana gösteriyordu. Combine'ın karşısında durmak için bir araya geldiğimiz bu direniş, özgürlük mücadelemizin sadece bir başlangıcıydı. Sahil kasabasından gitmem gerektiğini biliyordum. Fakat orası kum böcekleriyle doluydu ve bunu nasıl başaracağımı inanın hiç bilmiyordum. Direnişçilerden aldığım arabayla yola çıktım. Uzun ve yorucu bu yolculukta elime geçen kum böceklerini kontrol altında tutan o yuvarlak şeyi elde etmeyi başarmıştım. Onları artık kontrol edebiliyordum ve önüme gelen Combine askerlerinin üzerlerine saldırılarımı genişlettim. İlerledikçe yorgunluğum ve öfkem kat ve kat artıyordu ve tam Nova Prospect'e gelirken Alex ile sonunda buluşmuştum. Ancak Mozman'in bir casus olduğunu öğrendik ve Ellie'yi Citadel'e ışınlanmıştı. Doktor Kleiner'ın laboratuvarlarına ışınlanıp Nova Prospect'in patladığını öğrendik. Tamı tamına bir hafta süren ışınlanma sürecinden sonra Citadel'e giriş yapmaya karar verdik. Combine ve Strider'larla çatışmalara girdik. Alex, Doktor Kleiner'ın yanında durdu ve ben Doc'un yardımıyla Citadel'e giriş yapmıştım. Doc'un burada gösterdiği harika yetenekler beni Combine askerlerinden korumuştu. Doc bir uçan şipe atlayıp yavaş yavaş uçmaya devam etti. Ve ben şehrin tam göbeğinde propaganda ekranının indirilmesini zevkle izlemeye başladım. O koskoca ekran direnişçiler tarafından indiriliyordu. Yolumuza devam ettik ve askerlerle çatışmalarımız adeta olağanüstü bir seviyeye çıkmıştı. Azılı bir çatışmaların büyük bir savaşa getirdiğinin farkındaydım. Ardından Alex ile yine buluşmuştuk ve Barney ile birlikte bir şeyler yapmak üzere yola çıkmıştık. Çatışmaların dozu o kadar yüksekti ki o sokakta bir Combine askeri, bu sokakta bir Combine askeri derken Alex'den yine ayrı yerden gitmek üzere ayrıldık. Ve ben ekibimle birlikte köprüden geçerek yolumuza devam ettik. Her köşe başından gelen Combine askerlerine bir de uzun bacaklılar yani Striker'lar eklenmişti. Bedenimde duyduğum yorgunluk o kadar korkunç bir hale gelmişti ki bunları halt etmek için etrafımızda bulduğumuz füzelerle önümüze gelen uzun bacakları alt etmeyi başararak yolumuza devam ediyorduk. Önümüze gelen askerlerle azılı bir çatışmanın sonucunda Barney ve Doc'un müthiş bir kahraman gibi gelmelerini izliyordum. Doc ısrarla Alex'in hedefimizdeki kalenin içerisinde esir tutulduğunu düşünmekteydi. Birkaç Combine askerinden sonra Doc kalenin bir kapısını adeta güç gösterisi ve bir robotun ne kadar sadık olabileceğini gösteren bir duyguyla kalenin o ağır kapılarından birisini kaldırmaya başladı. Aşağıya giden geçitten kendimi yine yalnızlığın karanlığına bırakmıştım. Yine yapayalnızdım. Bir takım cambaz hareketlerimden sonra kalenin içine girmeyi başarmıştım.
ve Combine'ın devasa yapısının tam olarak içinde olmasam da birazdan yaşayacağım yolculuk beni tam kalbine götüreceğini hissediyordum. Etrafıma bakındığımda insanların kabinlerle asılı bir şekilde bir yerden bir yere geçip Combine askeri ya da köle olmasını sağlayan cihazların olduğunu gördüm. Bu tam bir işkence fabrikasıydı. Buna mecburdum. Kabinlerden birisine bindim ve işte büyük Combine kolonisinin her bir şeytanının nasıl yapıldığını ilerleyerek görmeye devam etti. Uzun bacaklılar, büyük uçan gemiler ve insanlara işkence çektirerek Combine askerine nasıl dönüştüklerini izleyerek ilerlemeye devam etti. Bu korkunç bir zulümdü. İlerlemeye devam ederken aniden kabin durdu ve aşağıya doğru düştüğümü hissettim. Ve müsaade alanı denilen bir yerde havada asılı kaldım. Elimdeki bütün silahları parçalara ayıran enteresan bir makineyle karşı karşıyaydım. Bütün silahlarımı buhar edip yok etmişti. Fakat bir silahım hariçti. O yer çekimi silahımdı. Ona herhangi bir şey olmamıştı. Aksine daha da güçlenmişti. Onu aldığım gibi başladım tekrar ilerlemeye. O pis askerleri artık güçlü silahımla adeta küle döndürüyordum. Şimdi benden korkmalıydılar. Emin adımlarla ilerlemeye devam ettim. Her köşe başında ekranlarda Bri'nin felsefi sözleriyle karşılaştım ve bana en güçlü askerlerini yollayıp duruyordu. Hepsini aklayarak yine bir kabine bindim ve beni kulenin en tepesine doğru çıkarmaya başladı. Aman Tanrım, City 17'nin büyük bir kısmını buradan yukarı çıktıkça görebiliyordum. Bu adam kendine nasıl bir gökdelen yapmıştı? Bunu çözmek için elimden geleni yaptığım bu yolculuğuma devam ettim. Ve sonunda beni Mozman karşıladı. Elimdeki yer çekimi silahına da el koyduktan sonra beni Doktor Bri'nin odasına doğru kabinle birlikte götürmeye devam etti. İçeride Ellie'nin sesini duyabiliyordum. Doktor Bri'nin tuzağına düşmüştük. Onun eline düşmek adeta kaderin cilvesiydi. Brian acımasız planlarını gözlerimizin önünde açıkladı. İnsanların ve Combine'ların geleceğiyle ilgili düşündüklerini duyduğumda içim parçalanmıştı. Ve tabii ki Alex. O da yakalanmıştı ve benim gibi kabinde öfkeli bir şekilde Brian'in saçmalıklarını dinliyordu. Doktor Mozman'in anlattıklarına tamamen zıt olan bu planlar aslında ne kadar karmaşık bir oyundan ibaret olduğunu gösteriyordu. Ama işler hiç beklemediğimiz şekilde gelişti. Doktor Mozman'in içindeki isyan ateşi sonunda taşmıştı. Sinirlenmiş bir şekilde bizi yani Alex'i, Ellie'yi ve beni serbest bıraktı. Doktor Brian umutsuzca kara enerji geçidine doğru ilerlemeye başladı. Brian'ı durdurmak için Alex'in yardımıyla onun planlarını alt üst etmek istiyordu. Doktor Brian, Combine ve varlıklarla portalı açacaktı ve dünyayı tamamen uzaylı yaratıklar ele geçirecekti ve tabii ki kendisi kaçacaktı. Bunu durdurmalıydı. Gücüm ve azmim sayesinde Alex'in yardımıyla ve yönlendirmeleriyle reaktörün etrafında bir oradan bir oraya ilerlemeye başladı. Önüme gelen askerleri adeta öfke patlamasıyla parçalıyordu. Neyle mi? Tabii ki yer çekimi silahımın en güçlü yanıyla. Ve o kritik an geldiğinde reaktör patladı ve her şey yavaşlamaya başladı. Sonunda G-Man tekrar ortaya çıkıyordu. Zamanı durdurduğunu gördüğümde şaşkına döndüm. Ah, bu ses benim tüylerimi diken diken ediyordu ve ürpertiyordu. Time, Dr. Freeman?
is it really that time again? It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you, if and when your time comes round again. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off. Lamar! Blast that little... Where did she get to? Görevim tamamlanmıştı ve G-Man beni bir kez daha zamansız bir boyuta koymuştu. Ne diyebilirim ki? Bu yolculuk boyunca hiçbir zaman ne olacağını bilemezdim. Ama buna rağmen mücadele etmekten ve insanlığın umudu olmaktan asla vazgeçmeyecektim. Belki bir gün yeniden ihtiyacı olanların yanında olmak için çağrılacaktım. Ama şimdilik sadece bekliyorum ve gözlerimi kapatıp bir sonraki adımı bekliyordum. Ben Doktor Gordon Freeman.